Kızılcık Şerbeti'nde şok eden sahneden sonra yaşanacaklar yeni bölüme damga vuracak. Emir öldü mü? Çimen'i bekleyen peş peşe büyük şoklar herkes ekranları kilitleyecek. Salkım ise bambaşka bir karaktere dönüşmeye başlayacak ve Ünalların evinde beklenmedik yeni savaşlar başlıyor. Ayrıca hazırlığı yapılan bomba bir senaryo dizideki kaosu zirveye çıkaracak. Nursema ve İlhami tarafında kimsenin beklemediği olaylar başlayacakken Asil'in yeni hamlesi işlerin gidişatını tamamen değiştirecek. Aşk tazeleyen Fatih ile Başak'ı ise kara bulutlar bekliyor. Hepsinden ve daha fazlasından şimdi kısaca bahsedeceğiz. Videonun her saniyesini dikkatle dinleyelim. İlk olarak şunu söyleyelim. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü önümüzdeki hafta ekranlarda olmayacak. Bayram dolayısıyla bir haftalık aranın ardından gelecek bölüm 27 Mart'ta yayınlanacak. Son bölüm ise büyük heyecanla bitti. Peki Emir öldü mü? Bu sahnenin devamında neler olacak? İşleri batıran ve kripto hamlesiyle daha da dibe çökeceğini zaten bildiğimiz Emir, büyük bir bunalıma girerek canına kastetti. Bunun en büyük sebebi ailesinin yüzüne bakmaya cesaret edememesi oldu. Bu sahnede Emir'in ölmesi beklenmiyor. Evet, silah patladı ve çimen çığlık çığlığa kaldı, ancak muhtemelen Emir silahı ya boşa sıktı ya da sıyırdı ve yaralandı. Yaralandıysa olay hastanede bitecek ve tüm Ünallar yeni bir kaosla karşı karşıya kalacak. Elbette bu durum birçok karakter arasında yeni çatışmalara sebep olacak. Eğer boşa sıktıysa son anda çimenin odaya girmesi Emir'i etkilemiş demektir. Kısacası her durumda Emir'in ölmesini beklemiyoruz. Dizideki rolü devam edecek. Hatta bomba bir senaryonun hazırlığı yapıldı. Buna göre Emir'le Çimen bundan sonra Ünalların evine yerleşecek. Normalde böyle bir şeyi Çimen asla kabul etmezdi. Ancak Emir'in ciddiyetini, canına kastettiğini ve bunalıma girdiğini görünce ona destek olmak amacıyla çaresiz kalıp mecburen bunu kabul edecek. Evi kaybeden ve işleri batıran Emir ise hayal ettiği gibi annesinin dibinde olacak. Kısacası Emir'le Çimen'in Ünalların evine yerleşecek olması kaos dolu olayları beraberine getirecek. Şimdi gelelim diğer bomba sürprizlere. Emir'in durumundan dolayı Salkım iki kişiyi daha suçlar. Birincisi tabii ki Çimen, ikincisi ise Fatih. Çünkü Fatih Emir'i kripto para piyasasına soktu. Ancak suç Fatih'te değil. Çünkü Fatih Emir'e kriptoyu kârdayken satmasını söylemişti. Ancak Emir doyumsuz çıkınca satmadı ve dibe battı. Fakat Salkım ve Abdullah bunu anlamaz. Yani Fatih bu konuda suçlu konumuna düşecek. Çimen ise Emir'e yeteri kadar destek olamadığı ve Salkım'ın istediği gibi bir eş olamadığı için suçlanacaktır. Ayrıca Çimen'i bu dakikadan sonra çok daha zorlu bir süreç bekliyor. Hatta teorime göre ileride Emir Çimen'i aldatacaktır. Bunu bir köşeye yazalım. Öte yandan Ünalların evindeki olaylar daha da büyüyecek. Neredeyse tüm kadınlar birbirine düşman hale geldi. Nursema ve Nilay Elif'e karşı, Elif evdeki herkese karşı, Salkım'ın arası neredeyse herkesle bozukken üstüne bir de Başak'a savaş açtı ve şimdi Çimen'in de gelecek olmasıyla ortalık daha da karışacak. Kısacası dizinin kaos seviyesini kadın karakterler yükseltiyor. Erkek karakterler ise daha yapıcı ve uysal konumdalar. Şu an işleri tıkırında gitmeye başlayan sadece Kıvılcımlı Ömer var. Fakat onları da sürpriz bir kaos bekliyor. Çünkü ev çalışanlarından Hayat ve Sevilay adeta rekabete girdi. Hayat'a ev alınması Sevilay'ı fazlasıyla bozdu. Sevilay Kıvılcım'a ve diğerlerine surat asmaya başlayacaktır. Anne babanın evladına, evladının da anne babaya ev almadığı bu zamanda ev çalışanlarının bu beklentisi fazlasıyla saçma oldu, ancak seyir zevki açısından ilginç bir sahne oldu. Tüm bunlar yaşanırken Nursema ve İlhami tarafında beklenmedik olaylar yaşanmaya başlayacak. İki aile arasındaki sosyoekonomik farklılıklar bu ikilinin evliliğini ciddi derecede etkileyecek ve Nursema'nın tahammül seviyesi günden güne azalacak. Bu durumda Nursema'nın aklı ve kalbi Asil'de kalmaya devam edecek. İlhami ise biraz karakter dönüşümü yaşayacak. Hayatın gerçeklerinin biraz abartılı dille de olsa anlatıldığı bu senaryoda sosyokültürel ve ekonomik farklılıkların bireyler üzerindeki etkisi anlatılmaya devam edecek. Öte yandan Asil yeni bir hamle yaparak bir ihtimal Yudum'la takılmaya başlayabilir. Yudum'un gözü zaten yükseklerde. Şimdilik Asil'i gözle kestirdi, ancak asıl kancayı Fatih'e takmasını bekliyorum. Disney'in yeni psikopat karakteri olan Yudum, Fatih'e kancayı takarsa Başak'ı yeni bir sınav daha bekliyor olacak. Geçmişte Fatih'in Doğa'yı aldattığını bilen Başak bu konuda diken üstünde olacak ve bu ikilinin üzerine kara bulutlar dolaşmaya başlayacak. Diğer yandan Nilay'ın peşinden koşan Yağız yeni bölümde asıl vurucu hamleyi yapacak. Nilay üzerinden Ünalları hortumlama planı yapan Yağız'ın bu konuda büyük bir aşama kaydetmesi bekleniyor. Yeni bölümün en renkli sahnelerinden biri de Abidin'in evlilik sahnesi olacak. Son olarak dizinin reytinglerine bakarsak Taşacak Bu Deniz'in ardından ikinci sırada yer aldığını ve reytinglerin ortalamanın üzerinde olduğunu görüyoruz. Ki zaten Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunu aldığından bahsetmiştik. Peki siz son senaryolarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlara yazın.
Yeni gelişmeleri ve videoları kaçırmamak için bildirimleri açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.